Gözlerimin içine bak. Hemen hızlı bir test yapalım. Sabah kalktığın zaman erekte bir şekilde mi uyanıyorsun? Yani sabah kalktığında penisin sert mi oluyor? Diğer bir sorumuz şu. Yaptığın işten zevk alıyor musun? Yani spora gitmek, işe gitmek, okula gitmek. Bunlar sana zevk veriyor mu? Testosteronun düşük mü değil mi anlamak için yapabileceğin 2 tane test bunlar. Birincisi, sabah kalktığın zaman erekte bir şekilde uyanman gerekiyor. Çünkü testosteron seviyelerin sabah en yüksek. Eğer sabahki testosteron seviyelerin bile penisinin kalkmasını sağlayamıyorsa sana eforu eğlenceli hale getiriyor. Testosteronun diğer bir olayı da bu. Eğer 2 maddeye de evet dediysen güzel. Bu videodan sonra bunları nasıl koruman gerektiğini de öğreneceksin. Ama eğer birine ya da ikisine hayır dediysen sorun değil. Bu videodan sonra seni gerekli silahlarla kuşandırtmış olacağım. İlk maddemiz sabah kalktığın gibi 1 saat, maksimum 2 saat içerisinde güneş ışığına maruz kalmak. Bu camı açtım, perdeyi açtım gibi bir şey değil. Bildiğin dışarı çıkıp güneşin bol olduğu yerlerde gezmek. Tabii böyle otistik gibi de direkt güneşe dimdik bakma. Ve güneş gözlüğü de takma. Işığa erken saatte maruz kalman lazım çünkü şu yüzden önemli. Senin 24 saatlik bir kortizol yükselme rutinin vardır ve biz bu kortizol yükselişinin sabahın en erken saatlerinde olmasını isteriz. Bu 24 saatlik süreci ne zaman tekrar edeceğini de senin güneşle olan ilişkin belirliyor. Sen normalde ne yapıyorsun? Alıyorsun telefonu, 1 saat yatakta takılıyorsun, 1 saat salonda takılıyorsun ama elinde bir telefon var, dışarı çıkmıyorsun. Bunun sonucunda ne oluyor? 24 saatlik ritmin kortizol salınımının en yüksek olacağı zaman öğle saatlerine denk geliyor. Senin bu kortizolün sabah değil de öğle saatlerine tavan yapması depresyon, kaygı bozukluğu ve uykuya geç dalma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Hemen şunu söyleyeyim, direkt anlayacaksın zaten. Sabahları böyle bir yürüyüşe çıktığın zamanlar illaki olmuştur. Bir iki gün deneyeyim demişsindir. O hiçbir zaman istikrarlı devam etmemiştir. Ama 1-2 gün çıkmışsındır erkenden. O günler deli dehşet daha iyi hissediyorsun en başta. Hem sabah erken böyle bir şeyler yapmanın verdiği huzur var. Hem de kortizolünün sabahın erken saatlerine salgılanmasını. Eğer daha önceden böyle bir şey denemediysen git bir haftalığına dene. En kötü ne kaybedersin? İkinci maddemiz plastik. Plastikler çözündüğü zaman ortaya mikroplastik denen böyle küçük plastik parçaları çıkar. Onları tam göremezsin. Ve mikroplastik dediğin şey senin testosteronunu, aynı zamanda sperm kaliteni düşürür. Yani yeterince mikroplastik günün sonunda seni kısır da yapabilir. Mikroplastiklerden uzak durmak için yapabileceğin ilk şey plastik şişeler kullanmamak. Çünkü o plastik şişelerin içindeki su içerisinde çözülmüş mikroplastik barındırıyor. Sonuçta sürekli plastikle temas halinde. Yapman gereken diğer şey ise fişlere dokunmamak. Evet, bildiğin fiş. Fişler bisfenol A yani BPA içerirler ve bu BPA senin derinden emilebiliyor. Sen onu illa ağzına, gözüne, burnuna sokmana gerek yok. Cildine değdiği anda sen onu emmeye başlıyorsun. Ve bu bisfenol A senin bildiğin testosteronunu yok eden sebeplerden bir tanesi. O yüzden bir sonraki seferinde marketten alışveriş yapacağın zaman kasiyere nazikçe fiş almayacağım, teşekkür ederim diyebilirsin. Ki bence demelisin. Eğer daha önceden iade etme ihtimalin yoksa o ürünü bırak kalsın. Fişi alma. Bol bol yağ tüket. Yağ sana birazcık sağlıksız bir şeymiş gibi gösteriliyor olabilir. Çünkü insan vücudunda da yağ var. Besinlerde de yağ var. O yüzden ister istemez insan böyle aklında olumsuz bir bağlantı kurabiliyor. Ama senin hormonların yağ moleküllerinden oluşuyor. Yani bildiğin yağ olmazsa hormon üretemezsin. Bu arada yağ derken ayçiçek yağı ya da margarin gibi sağlığa zararlı yağlardan bahsetmiyorum. Tereyağı ve zeytinyağı gibi sağlığa yararlı yağlardan bahsediyorum. Günlük ne kadar yağ tüketmen gerektiğini bilmiyorsan da hemen sana şöyle anlatayım. Minimum kilon kadar gram. Yani atıyorum ben 80 kilo birisiysem 80 gram yağ tüketmem lazım her gün. Bunu gidip de çay kaşığına 80 gram yağ dökerek yapma. Besinlerde ne kadar yağ olduğunu gidip internete yazarak bulabilirsin çok rahatlıkla. Ama bunun pek de bir üst sınırı yok. Sağlıklı yağlardan tükettiğin ve tüm gün oturup sadece yağ yemediğin sürece, tereyağı falan, çok da böyle inanılmaz miktarlarda yağ alman mümkün değil. Bunun yanına bir de ağır spor yapmayı ekliyorsun. Yani öyle sadece 2 saat yürüdüm değil de bildiğin ağır kas egzersizleri. Senin kaslarını sonuna kadar zorlaman ve özellikle büyük kas gruplarını, yani bacak kaslarını düzenli olarak çalıştırmak senin testosteron salgılaman için olmazsa olmaz. Ya en basitinden şöyle düşün, ya kollarını büyütmek mi istiyorsun? Daha fazla testosteron kolların daha çok büyümesine sebep olur. O zaman git yine bacak çalış. Daha fazla testosterona ihtiyacın var. Bunların yanında bir de stresten uzak kalmayı eklemen lazım. Şimdi sana 3 tane farklı madde söyleyeceğim. Bu stresten uzak kalmana yardımcı olacak egzersizler. Birincisi şu. Nefes egzersizi. Nefesini alıyorsun sonuna kadar. Yaptım, gördün değil mi? Nefesimi sonuna kadar aldım. Nefes alamayana kadar. Ve en sonunda böyle küçük bir fırtına. Bunu tekrardan yapıyorsun ve bu ani aldığın sondaki nefes ağzından vermenle birlikte senin stres seviyelerinde ani olarak, bak anında 3 iş günü 5 iş günü değil, ani olarak stres seviyelerinde düşüş gösteriyor. Yani eğer mesela bir gün bir yerde konuşma yapman gerekirse, sınıfta sunum yapman gerekirse ya da hoşlandığın kıza konuşman gerekirse, bunu 50 defa falan yapmana da gerek yok bu arada. 2-3 defa yapsan, hatta bir kere bile yapsan stresinde ani olarak
düşüş gözlemleniyor. Bunun yanında düzenli olarak günlük tutmayı ve düzenli olarak meditasyon yapmayı da eklediğin zaman o zaman stres falan dinlemezsin, garantisini veriyorum. Meditasyon ve günlük tutma üzerine de kanalımda 2 tane detaylı video var, onları inceleyebilirsin. Son maddemiz gecelerinin minimum %80'ini kaliteli bir uykuyla geçirmek. Uyku hakkında da çok detaylı bilgiler verdiğim bir video var kanalda ama onun dışında bir grup 20-21 yaşlarında genç erkeği alıp bir hafta boyunca 5 saat ve daha azına maruz bırakıyorlar. Bir hafta. Sadece bir hafta. Testosteron seviyelerinde %10 ile 15 arasında bir düşme gözleniyor. Şimdi diyebilirsin işte ben zaten 5 saat uyumuyorum ki ben 6 saat falan uyuyorum. Sıkıntı sadece 5 saat ve altında başlamıyor. 6 saat gibi uyku sürelerinde de sıkıntılar var ama bir haftada değil bir ayda hissedersin. O yüzden uyku çok önemli. Uyku senin sadece testosteron değil tüm hormonların için çok önemli de. Testosteron için de ayrıca önemli. Uykunu eksik etme. En kötü anda bile en iyi hamleni yap. Görüşürüz.